Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selamlar, ben Zafer Akçay. Bu haftaya da başladık. Geçen haftanın iki haftanın en çok tartışılan görüntüleriydi belki. Ama Melih, burada önce sana soracağım. Bu dörtlüler niye yanıyor? Tehlikede misin? Çünkü onlar tehlikedeyken yıkılır. Bu arada dönelim olayımıza. Bakın şimdi kazaya karışan arkadaşımız bu. Tamamıyla düz çizgide, yani ayrılma bitmiş, artık düz çizgi başlamış. Bu beyaz çizgiye kadar bu tarafa geçmesi gerekirdi. Yani gelse buradan sola geçmesi gerekirdi. Artık ondan sonra geçemez. Hatalı tümüyle. Diğer araba için de geçerli bu. Araba da bu çizgiden sonra geçemez. İkisi de taralı alanda çarpışıyor. Hatta motosiklet arkadan çarpıyor gibi görülüyor. Bakarsanız bir yerde sanki motosiklet daha çok hatalı gibi, öyle değil mi? Ama bakın, o çizgilerden sonra iki tarafta hatalıdır. Devam edelim. Berkan şehir içi, çarşı gibi bir yer. Biraz hızlı, biraz yavaşlıyor. Bakın ne oluyor. Ne oldu şimdi? Aniden araba çıktı. Doğru mu? Ne diyor Berkay? Öyle çıkılır mı? Aniden çıkılır mı? Bakalım şimdi. Bakınız arkadaşlar, ne kadar görüyorsanız o kadar gideceksiniz. Olay bu. Şimdi burada nereler olabilir? Bakın, otobüsün arkasından yaya çıkabilir. Beyaz araçtan sonra araba çıkabilir diyeceksin. Öndeki arkadaş doğru konum. Sağ tarafa bir araba boyu, bir kapı boyu mesafe bırakmış. Sol tarafa daha çok. Çünkü orayı görmüyor. Ve o kurtarıyor. Berkan son anda bir hamle yapıyor. Ama oradan sonra kurtarması birazcık zor. Aslında kurtarabilirdi ama doğru dürüst bir kaçış tekniği çalışmış olsaydı. Mustafa ile dağ başında sürüyor. Çok güzeldir buralarda sürmek. Arkadaşı da var ileride, durmuş onu bekliyor. Mustafa da motorda uygun gidiyor. Ama bak ne oluyor. Bak, birden bir şey oldu. Mustafa'nın kafası böyle geri gitti. Ne oldu biliyor musunuz? Anlamadım ki. Orada dikenli teller var. Enine gerilmiş. Dikenli tel insanın boğazını keser. Neyse ki çok yavaş. Arkadaşı onu uyarmak için bağırıyor ama kask mask var. Duyulmuyor. Bak, dikenli telleri göstereyim. Burada bir sıra var bak. Bir sıra da aşağıda var. Hangi aklı evvel onu oraya çizdi? Bak, arkadaşı bağırıyor Mustafa'ya ama anlamadım ki diyor Mustafa. Bak, fotoğraf da göndermişler. Buyurun, dikenli tellere bak. Ya adam mı öldüreceksiniz ya? Ne ya, oraya yasak, giriş yasak falan tabelası konur. Bu nedir Allah aşkına? Hüseyin hop güm. Hüseyin hop ve güm. Biraz daha önceden başlasaydı video, ama bu kadar göndermiş Hüseyin, ne yapayım? Bakalım mı? Önlenebilir miydi? Bak, adamın sinyali yanıyor be Hüseyin'cim. Onu görmüyor musun? Onu görmüyor musun? Yasak masak, o adam oraya girer. Sinyalci diyoruz ya bunlara, sonradan girenlere. Yabancıdır belki. Ama sen bu sinyalleri görüp sağa çekilmiyorsan nasıl önleyeceğiz kazaları biz? Başkaları hata yapabilir. Siz kendinizi kurtarın. Resul hop araya girelim, Resul'le hop girdi Resul. Gidiyor ancak göz göre göre gelen bir kaza. Vallahi göz göre göre geliyor ya. İnceleyelim. Geldik. Şimdi Resul burada patlatıyor sağ taraftan, devam. Orada bakın, bir cadde var, oranın girişi. Bir cadde var, yani bir giriş var. Hepimiz görüyoruz şu anda onu, değil mi? Görüyoruz. Evet. Taksici sinyal minyal bekleme. Arkadaşım, sen kendini kurtar. Emir bir sağ viraj, içten eller falan cıbıl. Of. Bak nasıl basit bir kaza. Şimdi çizgimiz gerçeği yanlış da giyinmemiş, o da yok. Hedefe öyle bir kilitleniyor ki vallahi kruz füzesi gibi böyle hedefe kilitlenmiş. O hedefe kilitlenirsen oraya gidersin. Bak, yere ilk değen şeyin elleriniz. Şu eldivenleri, pantolonları falan giyin. Kaskı artık söylemiyorum bile. Devam edelim. Çarşıdayız. Emrecan sürüyor. Kadıköy mü ya burası? Daha tam tanıyamıyorum tabii. Soldan taksici geliyor. Sağda yaya var. Emrecan yavaşlıyor. Taksiciye yol veriyor. Arkadan bir başka taksici Emrecan'a çarpıyor. Durmuş Emrecan ve son derece yavaş bir süratte. Neden çarpıyor? Telefonla oynuyor olabilir mi taksici? Telefonla bir şey yapıyor olabilir mi? Evet.
aynen öyle yaptığı için Emrecan'ı arkadan çarpıyor ve düşürüyor. Ne diyelim? Gece karşıdakine bakın, soldaki motorcuya bakın. Bak nereden gidiyorsun evladım? Arabaya da bak. Var ya, araba hiç yavaşlamadı gibi geldi bana. Tamam, çocuklar yanlış yerden gidiyorlar. Baksana karşı şeritten gidiyorlar da araba onu görmüyor mu? Bir gram gazdan ayağını çekmedi adam. Çocuklar siz de ne yapıyorsunuz Allah aşkına karşıda ya? Lak lak mı? Berat'ın kazası, araba dönüyor. Berat ona çarpıyor. Arabanın dönüşü tümüyle yasak zaten. Orada levha da var yani. Yasak. Oradan dönemez. Bak orada U dönüşü yasak levhası var. Üç şerit geçip oradan U dönüşü yapmaya çalışıyor. Ya ama Berat'ın suçu ne? Buradan giderken Berat'cığım şu kırmızı çizgide durabileceğin süratte olmalısın. Her şeyi göze alıp kavşağa girerken durabileceğin süratte olmalısın. Tolga gidiyor. Park gibi bir yer. Köpekten ayağını zor kaçırıyor. Ve hala geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu diye bakarken de kuma girip düşüyor. Ya bazı insanlar köpekten çok korkar. Ben de korkarım. Bazıları korkmaz. Korkmayanlar korkanlara akıl veriyor. Şimdi bakın bu bir şehir köpeği. Aslında bu köpeği dursan orada gider seversin yani. Ama dağ başında böyle bir köpek sürüsünün başında ya da evin sınırlarında falan ondan kaç. Ama bu köpekten kaçma. Bu köpekten kaçarken bak başın belaya giriyor. Yani o seninle oynuyor, o tekerler dönüyor falan filan yani. Dikkat edelim. Bu hem dikkat et utanma. İkisini bir arada böyle birleştirdim. Bak çıktı kaldırıma gidiyor bir tanesi. Yayalar falan var. Hop bir tane daha bak. Yayalar var. Yok orada yaya var. Bak şuna bak. Bu da buraya el sallarken orada yürüyen yayayı arkadan çarpıyordu ya. Bak son anda böyle kurtarıyor. Çarpıyordu. Ne yapıyorsunuz ya? Adem gece vakti sürüyor. Yavaş da gidiyor. Karşıdan gelene bak. Karanlıklar prensi ya. Sonra bizi görmüyorlar. Lan seni nasıl görsünler? Işıklarını da kapatmış bir de. Bisiklet yolları genelde sollarda sağlarda olabiliyor ama bu araç sadece sola bakarak çıkar arkadaşlar. Bakın bu araç sadece sola bakar. Sağdan bir şey geleceğini düşünmez ki. Değil mi? Dikkat edin onun için. Oppo çıkıyor benzinlikten. Aynalar kapalı. Yani her şey hazır. Mod yani. Moda girmiş. Aa kaydı. Ya aynalar kapalı ama niye kaydı o şimdi? Aynaları da kapatmış. Yine de kaydı. İlginç. Ben buna yorum yapamadım hakikaten. İki tane alkış videom var. Nuri. Nuri'nin eller cıbıl. Onu alkışlamıyoruz. Burada ayağıyla yerdeki torbayı alıyor. Sonra eline alıyor torbayı. Sonra epey bir süre böyle gidiyor. Ben keseceğim tabii burada. Epey bir süre gidiyor. Aferin. Aferin. Ve gidip çöp tenekesine atıyor. Eldiven giy eldiven. Apocuğum. Alkışladık falan da hareketi alkışladık. Bak ne oldu eller? Leş. Leş. Hüseyin. Sürüyor arkasından bir arkadaşımız dıt 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 sürekli korna çalıyor Hüseyin'e. O da ne oldu acaba diyor sağa çekiyor. Derken o arkadaş öne geçiyor ve sinyal verip Hüseyin'i durduruyor. Demek ki bir şey var. Bu güzel bir hareket. Birbirimizi bu tip durumlarda uyarmalıyız. Poşet takılmış Hüseyin'in lastiklerine. Kazaya sebebiyet verebilir mi? Evet. Şu ana kadar utanmadık da şimdi utanmaya başlıyor. Öyle değil mi tabii? Dönel kavşak. Nereden biliyoruz? Yol ver ve dönüş adası tabelası var. Yani öncelik kimin? Tırın. Tır dönecek oradan. Ama bak şimdi Faruk aferin. Ama kankisine bak Faruk'un ya. Vallahi senden utandık kanki. Ya şu kuralı bilmiyor musun? Hakikaten mi bilmiyorsun ya? Pes. Güley'in videosu. Ortada refüj var ama kim takar refüjü de var. Bak bunun adı kim takar refüjü. Ben giderim ben geçerim. Neden? Ekmek parası. Refüjde de mi bekleyeceğiz? Refüjde de mi bekleyeceğiz diyor adam. Faruk aynaları kapatmış o da tamam. Aynalar kapalı olunca sorun yok. Hop karşıdan gelene bak. Şimdi biz iki şeye utandık. Faruk'un aynalarına ve diğer tersten gelen sürücü ama Faruk bir şeye utanıyor biliyorsunuz.
Karşıdan gelen de artık böyle şahika, gözünü bantladım. Yani işin zirvesinde adam ya. Sigara ağızda, kep dışarıda, kask falan. Bu sefer 4'te 4 yakalanabilir. Ha gayret. Ha gayret. Başladık Oğuz'la. Kırmızı ışıktan kalktı. Yayalar geçmemeleri gereken yerdeler. Durdurduk. Oğuz ne beklesin? Sen ne beklersin? Biri kaldırımda, biri işte şeridin birini geçmiş, ikincisinin ortasında. Kadın geri döndü ya. Geri döndü. Bekler miydin? Sağa dönecekler. Öndeki araba döndü. Ceyhun da yavaşladı ve burada ne beklesin? Sana soruyorum. 1'de 1 yaptıysan 2'de 2 için fırsat. Hadi bakalım. Ho. Gördün mü sağdan gelen canavarı? Valla bak dörtleri de yakmış. Ekincan. Durdurdum. Ekincan ne beklesin? Bir kavşak orası. Sağdan araba çıkıyor. Öndeki araba fren yapmış duruyor. Yayalar var falan. Tabii. Yani küçücük motoru mu bekleyecek Ekincan ya? Koca araba. Ticari bir de. Ha? Ya markası olarak değil de simgesel olarak. Mert, öndeki arkadaş duruyor. Ne beklesin? Öndeki ne beklesin deyip kolaylaştırayım hadi soruyu. Öndeki ne beklesin? Geri geri gelir. Sonra korna morna bağırış çağırış böyle. Oldu mu? Ozi'nin videosundan ders çıkaralım. Eller cıbıl, ona bakmıyoruz artık. Ozi gidiyor. Bak şimdi burada fren yaptı ve durdu. Neden? Geçemeyeceği bir yer değil. Çok rahat geçer. Ama orada durdu. Çünkü Ozi bir şey gördü. Sen gördün mü? Videodan görmek daha zor ama bak. Bak. Bu genç kızı Ozi çok önceden gördü. Albaşa nereden biliyoruz? Sonra dolmuşçuya kızıyor. Başka bir sebebi var onun. Şimdi bak buradan görüyor. Sen de görmelisin. Etrafa bakmalısın. Bak kız orada geçiyor. Karşı şeridi geçti, refüje çıktı. Bu dolmuş, okul taşıdı duruyorsa o kıza yol veriyordur. Öyle değil mi? Şimdi tabii ki yol veriliyor. Ozi de hala niye bakıyorsun yürüsene diyor. Benim anladığım bu. Buradan ne ders çıkaralım arkadaşlar? Sadece önünüzdeki şeyle ilgilenirseniz bu kadar şeyi kaçırırsınız. Oysa ki iyi bir motosiklet sürücüsü bütün potansiyel tehlikeleri görür. Kaldırımı görür, refüjü görür, karşı şeridi görür, arkayı görür, ta ileriyi görür. Göremiyorsan bakmayı bilmiyorsun demektir. Kaldır kafanı ve gözlerin felfecir okusun. Felfecir okusun. Kaldırım, refüj, arka, ön, ilerisi, gerisi. Tamam mı? Her yere bakarsan öngörün gelişir. O zaman kaza yapma olasılığın azalır. Hani diyorsunuz da bunu da mı öngöreceksin? Bunu da öngöreceksin. Gören adam öngörüyor. Görmeyen öngörmüyor. Anlaştık mı şimdi buraya kadar? Peki. O zaman sponsorlarımıza teşekkür ederim. Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Yolda İki Teker sayfasıyla bizi destekliyor. Takip edebilirsiniz Yolda İki Teker'i Instagram'dan ve sadece motor. Her şeyin motor olduğu bir portal ve daha da fazlası. Onu da sadece motor olarak takip edip web sitesine gidip uygulamasını da indirebilirsiniz. Teşekkürlerimizle. Peki şimdi ne yapalım? Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.